Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Futbol 2023'te bu hafta bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. 1 milyar futbol paralı turnuvanın içerisinde yer alıyoruz ve bu turnuvanın ilk hediyeleri bu hafta verilmeye başlanıyor. Sık sık 1 milyar futbol paralı turnuva ile alakalı bilgi vermeye de çalışıyorum. Belki sıkılan arkadaşlarımız da olabilir ama oyun içerisindeki en büyük turnuva bu. Yıllardır böyle bir turnuva olmadı ve artık hediyeleri de toplamaya başlayacağız. Turnuva 15 Aralık'a kadar devam ediyor. Oynadığımız maçlarda bol bol goller atmaya çalışıyoruz. Hafta sonu etkinliği geldi. Weekend etkinliği. Orada da en az 15 maç oynayıp olabildiğince fazla galibiyet alındığında ülkemizin sıralamasına büyük katkı sağlanmış oluyor. Şimdi biz gündeme başlayacak olursak öncelikle bugün biteceklere bakalım. Player of the Week gelmişti pazartesi günü. Onun bugün son günü. 2 tane Player of the Week var şu an. Pazartesi günü gelen Bellingham'lı, Griezmann'lı bu Player of the Week'in bugün son günü. Diğeri Perşembe'ye kadar devam ediyor. Yeni Player of the Week Perşembe günü gelecek. Yine Dünya Kupası'ndan geliyor. Ayrıca futbol parasında indirim vardı. Bugün son gün. Almayı düşünen arkadaşlarımız varsa bugün alması gerekiyor. Bu üçünden de birer kere alım yapılabilmekte. Dediğim gibi almayı düşünen arkadaşlar eğer alacaksa bugün alması gerekiyor. Yarın bu indirimli satışları görmeyeceğiz. Gündeme devam ettiğimiz zaman yarın gelecek oyuncular, yarın savunma futbolcuları geliyor. Belki bir sonraki hafta orta saha, bir sonraki hafta forvetler gibi böyle devam edebilir. Benim aklıma da öyle geliyor. Şimdi savunmadan başladılar. Futbol 2022'de galiba böyle olmuştu. İlk gelen paketler işte en hızlı koşanlar, golcüler gibi paketler gelmişti. O zaman pek top açılımı gerçekleştirmiyorduk. Şimdi yarın savunma futbolcuları geliyor. Belki önümüzdeki hafta farklı pozisyondan ya da farklı becerideki futbolcuları getirebilirler. Tabii benim tahminim arkadaşlar. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Dünya Kupası boyunca değişik şekillerde Konami oyuncular getirecektir. Yarın gelecek oyunculara bakınca öyle çok heyecan veren bir paket yok diyebiliriz. Sol bekte Luke Shaw tercih edilmiş. Sağ bekte Carval. Stoperlere bakınca Ake var. Burada Koulibaly dikkat çeken bir isim. Diğer stoper futbolcusu Barcelona'dan Christensen var. Carter var stoper futbolcusu. Sağ bek Paris Saint-Germain'den Hakimi ve Kim Min-jae. Maksimum seviyeleri bunlar değil arkadaşlar. Yarın bu paket geldikten sonra 1-2 saat sonra uygulamalar bunları paylaşacaktır. Ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım. Video olarak ya da topluluk kısmından görsel olarak maksimum seviyeleri paylaşırım. Belki top açılımı yapmayı düşünen arkadaşlarımız vardır. Bu hafta bedava 300 futbol parası verilecek. Tabi hangi şartı sağlayanlara verilecek? 1 milyar futbol parası turnuvası içerisindeyiz. Ve Konami demişti ki kendi ülke bölgesinden bir takım seçilirse seçenlere 300 futbol parasını 8 Aralık tarihinde yani önümüzdeki Perşembe günü vereceğim dedi. Örneğin biz oyuna başlarken Türkiye'yi seçtiysek ve bu turnuvada da Türkiye'yi seçtiysek o zaman 300 futbol parasını alıyoruz. Belki bazı arkadaşlarımızın aklında soruları olabilir bununla alakalı. Şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Şu an takım seçemiyoruz artık. Yeni bir hesap oluştursak da ya veyahut da unuttuysak takım seçme işi geçti. 1 Aralık Perşembe sabahına kadar süremiz vardı oyun bakıma girene kadar. Bakımdan sonra Perşembe günü oyuna girdiğimizde hangi takım seçiliyse bizi ona kaydetti Konami. Eğer kulüp takımında kaldıysak örneğin Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Real Madrid, Manchester United gibi hediye alamayız. Farklı milli takımı seçtiysek de kendi ülkemizi seçmedik, farklı bir ülke seçtik. Örneğin bizim ülkemiz bu yarışmada yer alıyor, Türkiye. Türkiye'yi seçmedik, Brezilya'yı seçtik. O zaman 300 futbol parası verilmez. Brezilya ne hediye alacaksa 22 Aralık tarihinde o hediyeyi verirler sadece. Dediğim gibi seçim yapmak için artık süre geçti. Takım da değiştiremeyiz. Takım değiştirme işlemini yapsak bile Konami kaydetmeyecek. Artık kayıtlar tamamlandı. Perşembe gününden önce hangi milli takımı en son seçmişsek artık o milli takıma göre hediye alacağız. Şu an yarışmada yer alan takımlara, ülkelere baktığımız zaman Amerika kıtasında bunlar yer alıyor. Afrika kıtasında, Avrupa bölgesinde çok fazla ülke var. Bizim de ülkemiz burada. Asya kıtasındakiler de bunlar. Bu ülkelerin dışında herhangi bir ülke seçildiyse zaten hiçbir şekilde hediye vermiyor Konami. Takım seçme işlemini de şu şekilde yapıyorduk. Herhangi bir kayıt falan yok. Oyunda ekstraya giriyoruz. Buradan rüya takım, temel takımımızı milli takım olarak seçiyorduk. Hangi takım seçilirse ona kaydediyordu bizi. Peki biz oyuna başlarken hangi ülkeyi seçtik? Belki onu unutmuş olabiliriz. Ona da oyunda şuradan bakıyoruz. Ekstra bölümüne girince kullanıcı detayları var. Yine az önceki rüya takımının hemen sol tarafında. Kullanıcı detaylarına tıkladığımızda ülke bölgemiz yazar. Eğer bu yarışmada seçtiğimiz ülke bölge
oyuna başlarken burada yazılı olan ülke bölgeyle aynı ise Perşembe günü 300'e futbol parasını alacağız. Bu şartı sağlayanlara 300'e futbol parası veriliyor. Ayrıca mesela Azerbaycan'da yaşayan arkadaşlarımız var. Bu turnuvada Azerbaycan seçilmiyor. Azerbaycan yerine az önce gösterdiğim ülkelerden birini seçmeleri gerekiyordu. Konemi dedi ki daha önce, eğer ülkeniz yoksa yarışmaya katılan ülkelerden birini seçerseniz yine 300'e futbol parasını 8 Aralık'ta vereceğiz dedi. Azerbaycan'daki arkadaşlarımıza da bir duyurumuz olsun bu. Şu an 1 milyar futbol paralık turnuvanın hala içindeyiz ve maçlarımızda olabildiğince goller atıyoruz. Weekend etkinliği var. Olabildiğince orada maçlar oynayıp, üst üste maçlar oynayıp ülkemizin sıralamasını arttırmaya çalışıyoruz. Şu an sıralamaya baktığımızda genel sıralamada 5.yiz arkadaşlar ama avarajla 3. İtalya, 4. Mısır, biz toplam puanları 180. Şu an avaraj hesabı var. 3. de olabiliriz. Yani öyle bir kritik yerdeyiz ki 6'ya düşersek çok kötü, 30 milyon futbol parası bir anda kaybediyoruz. Ama Mısır'la İtalya'yı geçebiliriz. İtalya'nın burada olmasının sebebi hafta sonu karşılaşmasında, weekend etkinliğinde konsolda oynayanlar özellikle çok başarılı. Bu hafta bizdeki arkadaşlar da sağ olsun el attılar. Mobilde haftalardır çok iyiydik. Konsolda geçen haftaya nazaran daha da iyi olduk. Şu an Türkiye hafta sonu karşılaşmasında 4. Tehlike var, Japonya geliyor. Golde yardırıp gittiler yukarılara. Bir de hafta sonu karşılaşmasında da geliyorlar. Şu an Japonya çok tehlikeli bir rakip. Japonlar gol sıralamasında 4.lüğe çıktılar ama 3.lüğe çıkmazlarsa iyi. En azından orada kalsınlar. Biz gol sıralamasında 7'ye düştük. En kötü 7.liği korumamız lazım. Ve hafta sonu etkinliğinde de 4.'yüz şu an. Şu İtalya'yı bir indirebilsek orada belki bir tık 3'e de çıkabiliriz. Genel sıralamada da 5.yiz. Peki bu durum böyle devam etti. Hatta diyelim ki bu turnuvayı biz bu şekilde kapattık. Türkiye ne hediye kazanır ona bakalım. Şu an dağıtılacak hediyeler bunlar arkadaşlar. Genel sıralamaya göre, hafta sonu karşılaşmasına göre, gol sayısına göre. Biz genel sıralamada 5. olduğumuz için oradan 30 milyon futbol parası gelecek. Tabi burada 5.lik o kadar önemli ki arkamızda Japonya var. Bir geçilirsek buradan para verilmiyor arkadaşlar. İlk 5 çok önemli. Olur da İtalya'yı falan indirebilirsek üstümüzdekileri, avarajla zaten önümüzdeler, indirebiliriz. Hafta sonu karşılaşmasında bir tık daha iyi olsak zaten yukarıdan indireceğiz onları. O zaman 3. biz olacağız genel sıralamada. 80 milyona çıkacak paramız. Hafta sonu karşılaşması bu kadar önemli. 50 milyon futbol parası etkiliyor. Konsolda oynayan arkadaşlarımız, özellikle PlayStation'da, bilgisayarda ve Xbox üzerinde oynayan arkadaşlarımız weekend etkinliğini, rüya takım içerisindeki weekend etkinliğinde olabildiğince maçlar oynarlarsa, ne kadar çok galibiyet alırlarsa, en az 15 maç özellikle burada bizim sıralamamızı yukarıya taşıyabilirler. Mobildeki arkadaşlar sağ olsun 2 haftadır bayağı maç oynuyorlar. 15 maçta 15 galibiyet, 14 galibiyetler falan var. Devam edelim. Hafta sonu karşılaşmasından biz şu an 4. olduğumuz için 20 milyon futbol parası geliyor. Burada bir tık daha yükselsek 40 milyona çıkacağız. Genel sıralamadan da gelecek ekstra. Çok fazla hediye olur. Golde şu an bulunduğumuz konum gereği 15 milyon futbol parası alırız. Burada zaten sıralamamızı korusak yeterli. 5. de aynı alıyor. 15. de 25. de. Bizim golde 7. olmamızın avantajı şu: genel sıralamaya katkısı var. Orada en azından 5. olmamızı sağlıyor. Toplama bakılacak olursak turnuva şu an bitse bizim ülkemize verilecek para 65 milyon futbol parası. Peki Türkiye'yi seçen kişi sayısı ne kadar? Onu bilmiyoruz. Şimdi sayıyı bilsek bu parayı sayıya böleriz. Mesela 65 bin hesap Türkiye'yi seçmiş olsa o zaman kişi başına düşecek futbol parası 1000 futbol parası. Belki Türkiye'den bazı arkadaşlarımız Brezilya'yı, farklı ülkeleri de seçmiş olabilir. Yedek hesaplarda ne seçildiği de önemli. Mesela ben yedek hesaplarda farklı milli takımları da seçtim. Şundan dolayı hediyeyi bölmesin. Şimdi 10 tane hesabımız var. Onundan da Türkiye'yi seçersek kişi başı düşecek, Türkiye'ye düşecek payı düşürmüş oluyoruz, azaltmış oluyoruz. Hatta yedek hesaplar varsa, farklı milli takımlar seçilmişse daha da iyi. Ne kadar az sayı o kadar fazla futbol parası demek. Bu turnuvada benim de katkım olsun, zamanım var, yapabilirim diyorsak bugün weekend etkinliğinin son günü, özellikle de konsolda oynayan arkadaşlarımız şöyle bir 15 maçta ne kadar çok galibiyet alabilirlerse ülkemize çok katkı sağlamış olurlar. Bu etkinlik önümüzdeki haftada gelecek. İtalya sadece şuradaki başarısından dolayı genel sıralamada yukarıda.
Gollerde çok gerideler. Sadece hafta sonu karşılaşmasındaki başarıları onları yukarıda tutuyor. Gündeme devam ettiğimiz zaman Fransa'dan 5 tane top açma hakkı verildi. Eğer 5 taneyi aldıysak artık o haklarımız bitti. Ama oyuna girmediysek, belki de uzun süredir oyuna girmiyorsak girip de bu hediyeleri alabiliriz. Almadıysak Konami hala veriyor. Yeni hesap bile açsanız yine Fransa toplarına 5 tane oyuncuyu Konami hediye ediyor. Ayrıca giriş bonusları bu hafta da devam ediyor. Yine oyuna her gün girdiğimizde 5. gün 50 futbol parası veren giriş bonusu devam etmekte. Dikkat çeken menajerlere bakacak olursak bazı milli takımların dizilişi değişti. Birkaç tane de kulüp takımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Portekiz milli takımı değişik bir 4-3-3 ile karşımızda. Santrafor'un arkasında 2 tane ofansif orta saha, onlar da kenarlara yakın. Sağ açık sol açık değil, oraların ofansif orta saha olduğu bir diziliş. Japonya'da Vegalte Sendai'yi 2 santrafor arkasında 2 ofansif orta sahayla oynayan bir takım. Kanatlar da var. Belki bu tarz bir diziliş bakıyorsak düşünebiliriz. Ülkemizden Adana Demirspor 2 santrafor arkasında 2 ofansif orta saha 4-2-2-2 dizilişiyle oynamakta. Fransa milli takımı bu hafta dikkat çeken milli takımlardan. Ben hatta bu dizilişte maçları oynadım. Kanalımızda paylaşmıştık da. Güzel, ben keyif aldım, beğendim. SFGF birbirine yapışık. Bu dizilişi alıp denediğiniz zaman hiç arada boşluk falan da yok. Direkt yapışık bir şekilde görünüyor. Polonya'ya baksak orta alandaki şu futbolcuların birbirine bakın arkadaşlar. Üst üste gelmiş durumdalar. O göbekteki 3 tane futbolcu dip dibe oynuyorlar. Danimarka'nın dizilişi de yine 2 santrafor arkasında 2 ofansif orta saha. Kanatlar bir tık geride. Bu hafta değil de bir sonraki hafta 15 Aralık'ta süresi bitecekler var. Burada adaylı sözleşmelerin süresi 15 Aralık'ta bitiyor. Bu perşembe değil, bir sonraki perşembe. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Elimizdeki adaylı sözleşmelerin son kullanma sürelerine bakalım. Çünkü mesela benim elimdekilere baktığımızda 5 Aralık'ta çok yakın bir zamanda süresi bitecekler var. Aralığın 15'inde işte 1 Ocak, 4 Ocak tarihinde gibi. Sizler de eğer adaylı sözleşmelerinizi bir süredir kullanmadıysanız lütfen bugün bir kontrol edin. Tarihi geçmesin. Bizim ligimizden ya da diğer taraftan oyuncu alabilirsiniz. 15 Aralık'ta maç biletinin de süresi doluyor. Tekrardan bu 15 Aralık'ta gelecektir. Bu sefer futbolcuları değiştirirler. Şu an Gareth Bale var, Tadic var. Belki oraya daha çok istenen futbolcular da eklenebilir. Adaylı sözleşmeler değişecek. Buradan adaylı sözleşme biletleri de kazanıyoruz. 15 Aralık'ta süresi biteceklere baktığımızda o kadar şey var ki 15 Aralık'ta süresi bitecekler. Mesela mağazadaki 2 tane futbolcunun, Stones ve Luis Diaz'ın da süresi 15 Aralık'ta bitiyor. İnşallah 15 Aralık'ta, bu perşembe keşke ekleseler de futbol mağazasına 2 futbolcu ekliyorlar, sonra da unutup gidiyorlar. Unutmuyorlardır da unutulmuş gibi oluyor. Keşke oraya daha sık futbolcu ekleseler. Futbol puanı belki çok kazanamıyoruz ama en azından elimizdekileri kullanabileceğimiz güzel futbolcular olsa. Ayrıca Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün oynanacak maçlara bakıldığında Fransa Polonya maçı var. İngiltere Senegal. Yarın Japonya Hırvatistan, Brezilya Güney Kore ve Salı günü de Fas İspanya Portekiz İsviçre maçları oynanacak. Maçlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün Fransa ve İngiltere turu atlar diyorum. Çok kolay bir tercih olacak ama sürpriz olur mu derseniz, ben Afrika takımlarının başarılı olmasını istiyorum, seviyorum. Keşke Senegal yoluna devam etse. Burada Fas İspanya maçı var. Japonya büyük sürpriz gerçekleştirdi. Hırvatistan'ı da eler mi? Ben Japonya'nın sanki eleyebileceğini hissediyorum. Yine bir şeyler yapar diye düşünüyorum. Brezilya Güney Kore maçında favori Brezilya. Fas İspanya maçında tabii İspanya favori. Fas ne kadar iyi savunma yapabilecek, ne kadar sert oynayacak göreceğiz. Portekiz İsviçre maçı. Ben Cristiano Ronaldo'yu çok seven birisiyim. İnşallah Cristiano Ronaldo'lu Portekiz tur atlar diyelim. Benim maçlarla ilgili görüşlerim bunlar arkadaşlar. Sizler de hem oyunla alakalı hem de Dünya Kupası ile alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı haftalar dilerim. Hoşça kalın.